Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Airfry'da karnıyarık yapacağız. Karnıyarık tarifini sizlerle paylaşmış olacağım. Özellikle patlıcanlarınızı seçerken cihazınıza uygun boyutta olan patlıcanları seçmeye özen gösterin. Benim evde bu şekilde vardı. Sizlerle karnıyarık yapmak istedim. Güzelce kabuklarını doğradım. Tuzlu suyun içerisinde acılıkları çıksın diye beklettim. Daha sonrasında güzelce her tarafını yağlayıp 200 derecede yaklaşık 15 dakikaya ayarladım. Güzelce pişsin. Sonrasında bu şekilde maydanoz ve kapya biberlerim, bir diş de sarımsağım var. Bunları güzelce bir kabın içerisine koyuyorum. Bir kaşık da domates salçası, bir su bardağı da su. Bunları güzelce blenderdan geçirip sos kıvamına getiriyorum arkadaşlar. Böyle daha pratik oluyor. Ben maydanoz sevmediğim için bu şekilde maydanozun tadını sadece almış oluyorsunuz. Daha güzel bir aroma veriyor. Sonrasında güzelce soğanlarımı doğruyorum. İç malzemesini hazırlıyorum burada. Kenarda patlıcanlarım pişiyor. Bu şekilde 2 tane soğanlarımı doğradım. Güzelce tencerede kavuruyorum. İçerisine domates koyacağım. Domateslerin kabuğunu doğrayarak koyarsanız daha güzel olur. Bu şekilde patlıcanlar yağını çekti ve kurudu. Üzerine ek bir yağ ilavesi yaptım. Yağsız pişmiyor çünkü. Domateslerimi güzelce kabuğunu soydum. Doğradım. Soğanlarımı burada biraz canlılığını yitirmesi için kavurdum. Üzerine ne kadar patlıcanınız varsa o kadar da kıyma ilave edebilirsiniz. Tamamen göz kararı gidiyorum. Cihazın içine 4 tane patlıcan sığdığı için 4 tane patlıcan kadar iç hazırladım ben burada. Şu an kıymaları güzelce kavrulmasını sağlıyorum. Sonrasında baharatlarını ilave edeceğim. Gördüğünüz gibi güzelce kıyması da pişti. Birazcık tuz ilave ediyorum. Sonrasında kimyon, isteğe bağlı tabi bunlar. Biraz karabiber ilave edeceğim. İsterseniz hiç ilave etmeyebilirsiniz. Tamamen kendi damak zevkinize bağlı. Ama karabiberle kimyon çok yakışıyor. Baharatlarını da ekledikten sonra domateslerimi içine ilave edeceğim. Doğradım. Kabuklarını burada almaya özen gösterin. Çünkü domates pişince kabukları hiç güzel olmuyor. Yani o güzel lezzeti alamıyorsunuz. Burada birazcık onları kavurduktan sonra arkadaki domates sosumdan koyacağım. Biraz pul biber ekledim ben burada. Kırmızı pul biber. Sonrasında sosunu ilave ediyorum arkadaşlar. Sosu çok güzel oldu bu arada. Lezzeti de harika oldu. Sarımsağı da tam yerinde. Bir de sarımsak kullandım ben bunun içine. Şimdi bunu güzelce pişiriyorum bu şekilde. Sonrasında buna göz kararı bir bardak su ekleyeceğim. Bunun tarifi farklı, fırında yapanlar için farklı. Fakat ben burada airfryer'da pişireceğim için benim kalıbım yok. Normal kek kalıbınız varsa cihaza uyacak. Onun için de yapabilirsiniz. Benim kek kalıbım olmadığı için harcını biraz sulu tutmaya özen gösterdim. Çok da sulu olmamasına dikkat ettim. Çünkü yukarıdan piştikçe suyu aşağıya inecek. Yani o domates sosu üzerinde kalmayacağı için ona göre bir iç hazırladım ben. Bunu da yapacak olanlar da benim gibi yapabilir. Sonucu da sizler göreceksiniz zaten. Patlıcanlarım bu şekilde güzelce pişti. Birazcık sıcak. Alırken zorlandım. Onun için siz varsa mutlaka bir kek kalıbı, silikon kek kalıbı olur, normal tepsi olur. Mutlaka onları kullanın. Ben bu şekilde yağlı kağıt serdim. Biraz zorlandım. Ama kalıbım olmuş olsaydı normal tepside hazırlar gibi fırına atardım. Bu şekilde de oluyor yani. Biraz uğraşıyorsunuz. Güzelce patlıcanlarımın yerleştirdim. İçine açıyorum. Gördüğünüz gibi. Sonrasında pişen harcımı içerisine ilave edeceğim. Bunun kalıpları internette var. Araştırabilirsiniz. Patlıcanlarımı açtıktan sonra güzelce içine tuzunu serptim. Sonrasında harcını bu şekilde yerleştiriyorum.
Bir de aşamasını göstermeyi unutmuşum burada. Harcımı birazcık suyunu süzdüm. En son tabağa sunum yaparken üzerine koymak için. Burada güzelce yerleştiriyorum arkadaşlar. Sonrasında birazcık kaşar ilave edeceğim. Sonrasında biber ve domatesle süsleyeceğim. Bu şekilde tadı, görüntüsü harika oldu. Denemek isteyenler için farklı bir tarif denemek istedim sizlerle. Ama bu cihazı kullanacak olanlar, yani imkanı olanlar kesinlikle bunun kalıplarını alsın arkadaşlar. Devamlı kullanacak olanlar, mesela kızartma için, işte tavuk pişirmek için kullanacaklar varsa ya pek de önemli değil yani. Çünkü kullanmıyor. Şimdi burada 200 derece, yaklaşık 200 derecede 10 dakika kadar pişireceğim. Burada gördüğünüz gibi pişmiş halini sizlere göstermek istedim. Bu sos arkadaşlar, daha önce dediğim gibi ayırdığım sos. Yani iç harcımdan süzgeçle süzdürdüğüm sos, kendi sosu, sonradan yapmadım. Bu şekilde yağlı kağıdımı eşimin yardımıyla güzelce çıkardım. Hayatımda ilk kez karnıyarık yaptım bu arada. Bayağı da güzel bir tadı varmış. Sizlere de yapmanızı tavsiye ediyorum. Sormak istediğiniz soru varsa bana yine yorum kısmından sorun. Sonuçta ben de bilgimi sizlerle paylaşmak, artı sizlerden bir şeyler öğrenmek isterim. Yani kimseye doğuştan bilgili değil, yapa yapa, yanlışları öğrene öğrene hepimiz ilerleyeceğiz. Burada sizlere güzel bir sunum yapmaya çalıştım da çok sıcaktı. Görüntüsünü de bozmak istemedim. Gerçekten değişik bir tadı oldu. Pratik olması açısından daha iyi. Mesela 2 kişilik yaptım eşimle ben. 2 kişilik yapacaksanız bu şekilde Airfryer'da çok güzel oluyor. Fakat kalabalık aileyseniz kesinlikle fırın kullanmanızı öneriyorum bu tarz yemeklerde. Bu sosu da üzerine bu şekilde sunum olarak koymak istedim. Çünkü fırında koyamadım. Haliyle aşağıya doğru cihazdan akacak. Üzerinde durmaz diye. Bu şekilde arkadaşlar. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sormak istediğiniz sorular varsa, eleştirileriniz varsa hepsini açığım. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.